Muhabir Jiraiya ile Kurbağa Gıybeti'nin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Konoha'nın savaş kayıtlarını değil, magazin arşivlerini açıyoruz. Bugün büyük teknikleri değil, büyük söylentileri inceliyoruz. Konoha halkı yıllarca savaşları, klanları, kahramanları ve büyük trajedileri konuştu. Ama bizim Kurbağa Haber Merkezi'ne göre asıl mesele çok daha basitti. Bu köyde kim kimle yemek yiyor, kim çalı arkasında bekliyor, kim pazarda indirim kovalıyor, kim kamerayı görünce yön değiştiriyor. Bu bölümde 3 büyük magazin dosyasını açıyoruz. Bu dosyalar uzun süre Konoha arşivlerinde yanlış anlaşılmaya açık sosyal gözlem olarak saklandı. Ama Kurbağa Gıybeti ekibi bu açıklamayı kabul etmedi. Çünkü Konoha'da bir şey yanlış anlaşılmaya açıksa genelde o şey gerçekten çok yanlış anlaşılmayı hak ediyordur. Şimdi ilk dosyamıza geçiyoruz. Tsunade ve Orochimaru akşam yemeğinde yakalandı. Konoha magazin tarihinin en sarsıcı görüntülerinden biri geçen hafta arşivlerimize ulaştı. Görüntüler bulanıktı. Ses kaydı yoktu. Masa uzaktaydı. Ama iki silüet çok tanıdıktı. Bir tarafta Tsunade vardı, diğer tarafta Orochimaru vardı. Ortada 2 tabak yemek, bir sürahi su ve açıklanamayan bir sessizlik vardı. Bu görüntü Konoha halkını ikiye böldü. Bir grup bunun tamamen eski takım arkadaşlarının sıradan bir görüşmesi olduğunu savundu. Diğer grup ise aynı soruyu sordu. Orochimaru ile sıradan bir akşam yemeği diye bir şey gerçekten mümkün mü? Kurbağa paparazzi ekibimiz olay yerine ulaştığında masa çoktan temizlenmişti. Restoran çalışanları konuşmadı. Garsonlar göz temasından kaçındı. Hesap fişi ortadan kayboldu. Masa örtüsü bile değiştirilmişti. Bu kadar hızlı temizlik ancak iki durumda olur. Ya çok zengin bir müşteri gelmiştir ya da masada konuşulan şeyler Konoha halkının kaldırabileceğinden daha ağırdır. Tsunade'nin geçmişi herkes tarafından bilinir. O güçlüdür. O serttir. O Hokage koltuğunda bile masaya yumruk vurabilecek biridir. Orochimaru ise Konoha tarihinin en tartışmalı isimlerinden biridir. Bu yüzden bu iki ismin aynı masada görülmesi doğal olarak soru işaretleri oluşturdu. İlk teori, bu buluşma tamamen eski günleri konuşmak içindi. Sannin ekibi yıllar önce aynı yolda yürüdü, aynı eğitimlerden geçti, aynı savaşları gördü ve hatta aynı hocanın öğrencisi oldu. O işe yaramaz Hokage var ya. Bu yüzden bir akşam yemeği teorik olarak mümkündür. Ama sorun şudur. Bu iki kişinin geçmişi normal bir okul arkadaşlığı gibi değildir. Bu geçmişte travma vardır, ihanet vardır, savaş vardır. İkinci teoriye göre bu buluşma gizli bir tıbbi anlaşmaydı. Tsunade tıp ninjutsu konusunda zaten zirvede. Orochimaru ise beden, deney ve yasak teknik konularından fazla meraklıdır. Bu iki bilgi alanı aynı masaya gelince ortaya romantik bir akşam yemeğinden çok bilim kurulu toplantısı çıkabilir. Kurbağa sağlık muhabirimiz bu teoriye özel bir rapor hazırladı. Rapora göre masada normal bir menü yoktu. Masada sebze çorbası, pirinç, birkaç küçük tabak ve ismi açıklanmayan yeşil bir içecek vardı. Bu yeşil içecek dosyanın en şüpheli parçasıdır. Çünkü Konoha'da yeşil renkli her sıvıya ya şifa içeceğidir ya da kimsenin içmemesi gereken bir şeydir. Üçüncü teori ise Konoha magazin çevrelerini ayağa kaldırdı. Bu teoriye göre yemek sadece yemek değildi. Bu teoriye göre eski Sannin gerilimi yeniden gündeme gelmişti. Gizli bir aşk ihtimali konuşulmaya başlandı. Bu iddia resmi kaynaklar tarafından doğrulanamadı. Zaten Konoha'da hiçbir romantik iddia resmi kaynaklar tarafından doğrulanmaz. Herkes susar, herkes uzaklara bakar. Sonra 3 bölüm sonra büyük bir duygu patlaması olur. Kurbağa paparazzi ekibimiz Tsunade'ye ulaşmaya çalıştı. Ama Tsunade sorulara yanıt vermedi. Orochimaru ise görüntülerin ardından ortadan kayboldu. Tabii ki bu hareketi bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü Orochimaru normal bir şekilde bir yerden ayrılan bir insan değil ki.
Genelde sis olur, bazen yılan olur, bazen de izleyici rahatsız olur. Dünyanın sonunda kesin bir sonuca ulaşamıyoruz. Ama 3 şey açıkça görülüyor. Tsunade ve Orochimaru aynı masadaydı. Konu hafif değildi. Konoha halkı bu görüntüleri uzun süre konuşacak. Şimdi ikinci dosyamıza geçiyoruz. Konoha magazin kameraları bu kez Hyuga bölgesine yakın bir alanda ilginç bir görüntü kaydetti. Görüntülerde Hinata Hyuga büyük bir çalının arkasında görülüyordu. Kamera açısı net değildi ama duruş tanıdıktı. Sessizlik tanıdıktı. Uzaktan Naruto'ya doğru bakış ise arşiv uzmanlarımız tarafından hemen fark edildi. Bu görüntü Konoha sosyal çevresinde büyük yankı uyandırdı. Çünkü Hinata yıllardır sessizliğe bilinir. Ama sessizlik her zaman masumiyet anlamına gelmez. Bazen sessizlik sadece daha iyi saklanmış bir dosya anlamına gelir. İlk teoriye göre Hinata sadece utangaçtı. Bu en masum teoridir. Hinata, Naruto'ya karşı hislerini açık şekilde ifade etmekte zorlanıyordu. Bu yüzden uzaktan izliyordu. Bu teori duygusal açıdan anlaşılabilir. Ama Kurbağa Gıybeti ekibinin görevi duygusal anlayış göstermek değildir. Bizim görevimiz çalı arkasındaki kamera açısını analiz etmektir. İkinci teoriye göre bu durum bir Hyuga gözlem operasyonuydu. Hyuga kullanı Bakugan'la bilinir. Bu göz tekniği uzak mesafeleri, çevresel hareketleri ve saklı detayları fark edebilir. Bu yüzden bazı magazin yorumcuları şu soruyu sordu. Hinata gerçekten sadece Naruto'ya mı bakıyordu? Yoksa Naruto'nun günlük ramen rotasını, antrenman saatlerini ve sosyal hareketlerini yıllardır sessizce takip mi ediyordu? Bu çok zor bir soru. Ama elimizde bazı ilginç veriler vardır. Naruto ramen yerken Hinata yakındadır. Naruto antrenman yaparken Hinata yakınındadır. Naruto tehlikeye girdiğinde Hinata yine yakınındadır. Bu kadar yakınlık romantik bir tesadüf olabilir. Ama Konoha'da tesadüfler genelde arka planda biri plan yaptığı için yaşanır. Üçüncü teori ise magazin basının en sevdiği teoridir. Bu teoriye göre Hinata, Konoha'nın en sessiz ama en kararlı aşk dosyasını yürüttü. Bağırmadı, gösteriş yapmadı, dramatik konuşmalar yapmadı. Sadece yıllarla sabırla bekledi. Bu durum bazı izleyiciler için romantiktir. Bazıları ise fazla stratejiktir. Kurbağa ilişki uzmanlarımız bu dosyayı sessiz ilerleyen kalp operasyonu olarak adlandırdı. Bu ifade resmi değildir. Ama kulağa yeterince ciddi geldiği için dosyaya eklendi. Paparazzi ekibimiz Hinata'nın görüntülediği çalıyı inceledi. Çalının arkasında küçük ayak izleri buldu. Yakın bölgede ramen ambalajı yoktu. Bu bilgi Naruto'nun olay yerine doğrudan bulunmadığını gösteriyor olabilir. Ama uzaktan bakış açısı hala şüphelidir. Konoha halkı bu görüntüleri izledikten sonra ikiye bölündü. Bir grup Hinata'nın sadece aşırı utangaç olduğunu söyledi. Diğer grup ise Hyuga kullanının romantik takibi fazla ciddiye aldığını savundu. Biz burada kimseyi suçlayamıyoruz. Biz sadece çalı arkasındaki görüntülerin rastgele olmadığını söylüyoruz. Hinata sorularımıza yanıt vermedi. Bu durum beklenen bir sonuçtu. Çünkü Hinata normal konuşmalarda bile az konuşur. Bir de karşısında kurbağa mikrofonunu görünce açıklama yapmasını beklemek fazla iyimserlik olurdu. Dosyanın sonunda kesin karar izleyiciye kalıyor. Bu görüntüler masum bir hayranlık mıydı, yoksa Hyuga seviyesinde planlanmış sessiz bir takip operasyonu mu? Şimdi 3. dosyamıza geçiyoruz. Konoha magazin kameraları bu kez beklenmedik bir isim yakaladı. Akatsuki'nin en para odaklı üyesi Kakuzu sabah saatlerinde Konoha pazarında görüntülendi. Üzerinde koyu renkli bir pelerin vardı, yüzünü gizlemeye çalışıyordu. Ama elindeki alışveriş filesi ve pazarlık yaparken kullandığı agresif el hareketleri dikkatlerden kaçmadı. Kurbağa muhabirlerimiz olay yerine ulaştığında Kakuzu çoktan uzaklaşmıştı. Geride sadece ezilmiş bir fiyat etiketi, yarım kilo domates ve panikle konuşan bir pazar esnafı kaldı. Bu görüntüler Konoha'da tek bir soruyu gündeme getirdi. Akatsuki'nin bütçesi gerçekten bitmiş olabilir miydi?
Yoksa Kakuzu zaten bildiğimiz gibi her kuruşun hesabını yapan, yürüyen bir muhasebe departmanı mıydı? İlk teoriye göre Kakuzu sadece indirim peşindeydi. Ki bu teori mantıklı olan. Çünkü Kakuzu'nun karakter dosyasında en belirgin özelliklerden biri paradır. Görev, savaş, ödül, tahsilat, hesap, faiz ve masraf onun dünyasının ana kelimeleridir. Bu adamın hayatı resmen Excel tablosu gibi yaşanmış. Kakuzu için bu ürünün fiyatı sadece fiyat değildir. O fiyat bir meydan okumadır. Kakuzu için indirim sadece ekonomik avantaj değildir. O indirim kişisel zaferdir. Bu yüzden pazar esnafıyla yaşanan gerginlik sıradan bir alışveriş tartışması olmayabilir. Bu olay Akatsuki muhasebesinin halk pazarına inmiş hali olabilir. İkinci teoriye göre Akatsuki içinde ciddi bir ekonomik kriz başlamıştır. Pelerin masrafları artmış olabilir. Yüzük bakımı pahalılaşmış olabilir. Gizli mağara kirası yükselmiş olabilir. Deidara'nın patlayıcı kil harcamaları bütçeyi mahvetmiş olabilir. Hida'nın sürekli yeni ekipman istemesi muhasebeyi çökertmiş olabilir. Böyle bir tabloda Kakuzu'nun pazara inmesi şaşırtıcı değil. Çünkü biri bu örgütün mali durumunu kontrol etmek zorundaydı. Akatsuki dışarıdan karanlık ve korkutucu görünür. Ama içeriden bakıldığında muhtemelen bir gider tablosu felaketidir. Her üyenin ayrı masrafı var, her görev ayrı risk taşır. Her pelerin aynı kumaştan dikilmez ve her mağara ücretsiz değildir. Bir noktada biri çıkıp bütçe toplantısı yapmak zorundadır. O kişi de büyük ihtimalle Kakuzu'dur. Üçüncü teori ise çok daha absürttür. Bu teoriye göre Kakuzu, Konoha ekonomisini içeriden test ediyordur. Domates fiyatı, kunai fiyatı, pirinç fiyatı ve çorap fiyatı üzerinden köyün ekonomik zayıflıklarını analiz ediyordur. Bu teori gereksiz derecede ciddi görünür. Ama Kakuzu gibi bir adam için imkansız değildir. Çünkü bazı insanlar savaşa güçle girer. Bazıları savaşa stratejiyle girer. Kakuzu ise önce fiyat sorar, sonra savaşır. Kurbağa ekonomi masası bu görüntüleri detaylı şekilde inceledi. Görüntülerde Kakuzu'nun bir tezgahta uzun süre durduğunu gördü. Tezgahta domates, patates, lahana ve birkaç şüpheli ot vardı. Kakuzu'nun özellikle domates fiyatına tepki verdiği düşünüldü. Bu tepki normal bir müşteri tepkisi değildi. Bu tepki bütçe açığı gören bir muhasebecinin sessiz çığlığına benziyordu. Pazar esnafı olaydan sonra açıklama yapmadı. Bazı esnaflar kepenk kapattı. Bazıları fiyat etiketlerini değiştirdi. Bazıları ise o günün ilk kez kendi kâr marjını sorguladı. Kakuzu'nun pazardan ne aldığı tam olarak bilinmiyor. Ama alışveriş filesinde yuvarlak nesneler göründü. Bu nesneler domates olabilir, patates olabilir. Belki de Konoha ekonomisini sarsacak başka bir şey de olabilir. Kurbağa görüntü geliştirme ekibi dosya üzerinde çalıştı. Ancak görüntülerdeki pazar torbası hala netleşmedi. Bu nedenle dosya yüksek şüpheli sebze hareketliliği olarak işaretlendi. Kakuzu sorularımıza yanıt vermedi. Bu da beklenen bir durumdu. Çünkü Kakuzu sorulara değil fiyatlara tepki veren bir karakterdir. Onun için gerçek tehdit güçlü bir ninja değildir. Gerçek tehdit gereğinden pahalı satılan domatestir. Dosyanın sonunda kesin bir sonuca ulaşamıyoruz. Ama elimizde güçlü bir ihtimal var. Kakuzu sadece Akatsuki üyesi değildi. Aynı zamanda Naruto evreninin en korkutucu muhasebecisiydi. Şimdi 3 dosyamızı kapatıyoruz. Dosya 13 bize Tsunade ve Orochimaru'nun aynı masada görünmesini Konoha magazini için yeterli olduğunu gösterdi. Gizli aşk mı vardı, eski takım hesabı mı kapatıldı yoksa tıbbi bir pazarlık mı yapıldı? Bu sorular hala cevapsızdır. Dosya 14, Hinata'nın sessizliğinin bazen en büyük magazin malzemesine dönüşebileceğini gösterdi. Çalı arkasındaki görüntüler masum olabilir ama Konoha halkı artık o çalıya eskisi gibi bakmayacaktır. Dosya 15 ise Kakuzu'nun pazar görüntülerinin Akatsuki ekonomisi hakkında büyük sorular doğurduğunu gösterdi. Belki Akatsuki bütçesi gerçekten çökmüştü. Belki Kakuzu sadece indirim kovalıyordu. Belki de Konoha pazarı ninja dünyasının en gizli ekonomik savaş alanıydı. Konoha'da savaşlar biter, turnuvalar biter, görevler biter
Ama dedikodu hiç bitmez. Çünkü bu köyde herkesin ya gizli geçmişi vardır ya da yanlış zamanda yanlış yerde çekilmiş bulanık bir fotoğraf vardır. Kurbağa Gıybeti ekibi olarak biz gerçeklerin değil, gerçek olamayacak kadar komik ihtimallerin peşindeyiz. Bu bölümün sonunda karar izleyiciye kalıyor. Tsunade ve Orochimaru gerçekten sadece yemek mi yedi? Hinata gerçekten sadece utangaç mıydı? Ve Kakuzu gerçekten alışveriş mi yaptı? Yoksa Akatsuki bütçesini kurtarmaya mı çalıştı? Cevaplarınızı yorumlara yazın. Çünkü Konoha halkı konuşmazsa kurbağalar konuşur. Muhabir Jiraiya raporunu tamamladı. Kurbağa kameraları kapandı. Magazin dosyaları mühürlendi. Ama Konoha sokaklarında yeni bir söylenti çoktan başladı.